TRT'nin hiç şüphe yok ki en uzun soluklu programı Gecenin İçinden'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcılarımız Ali Kızan ve Tuğba Parlak. Teknik yapımda Şahin Atmaca yer alıyor ve spikeriniz ben Gökhan Özer. İşte yeni gün başladı. Gecenin içinden de başladı ve bakalım bu gece kimlerle ve hangi konularla birlikte olacağız sizlerle. Sevgili dinleyenlerimiz, yeni günün ilk dakikalarında programımız başladı demiştik ve acaba bu akşam programımızda neler olacak? Her şeyden önce stüdyomuzda Onur Vari bizlerle olacak. Sanatçı gitarıyla bizlere katılacak. Aynı zamanda çıkardığı albümünden şarkıları da dinletme şansımız olacak. O zaman ne yapalım? Onur Vari'nin Onur Vari isimli albümünden Ignis'le devam edelim. Sevgili dinleyenlerimiz, stüdyoda konuğumuz var demiştik. Onur Arslan ya da bildiğimiz ismiyle Onur Vari. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun siz. Bizler deyiz. Sizi heyecanlı görüyordum. Stüdyoya girmeden önce heyecanınız birazcık yatışmış galiba. Normal her gün çıkmıyoruz. O zaman her gün programlara çıkmayan Onur Vari kendini nasıl anlatır? Kimdir Onur Vari? Onur Arslan aslında ama Onur Vari ismini tercih ettim. Müzikal çalışmalarımda daha çok yurt dışına hitaben bu işi yapmak istediğim için isimde kolaylık olması açısından Onur Vari'yi tercih ettim. Yurt içinde de tabii çok fazla Onur Arslan olduğu için burada bir fark yaratmak istedim. Ayırt edici bir şey olsun. Aynen öyle, aynen öyle.
Öncelikle davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Size, Ali Bey'e ve burada olmama vesile olan sevgili Turgay Tuna hocama da çok teşekkür ediyorum. 1983 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'da okudum. Üniversiteyi de İstanbul'da okudum. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Turizm işletmeciliği. Müzik aileden geliyor. Babam müzisyen, babam gitarist. Babamla bu yola çıktık. Sahnedeyken ben sürekli yanındaydım. Kuliste yanındaydım. Hep sahnedeydim. Kırılan penaları siz mi topluyordunuz? Kırılan gitarları topladım. Çok güzel geçiyordu tabii o yıllar. Devamında ortaokul yıllarımda da müzikle uğraşmaya devam ettim. Daha çok klavye çalıyordum o zamanlar. Piyanoya çok yatkındım. Flütten ziyade. Biliyorsunuz barok flütle genelde dersler geçerdi. Evet. Ama ben genellikle klavyeyle devam ederdim. Lise yıllarıma geçtiğimde aslında lise yıllarımda bende bir sıçrama oldu müzikte. İlk bestelerimi lise yıllarımda yaptım. Lise son sınıfta çok sevdiğim Yaşar Günaçgün'le tanıştım. Tabii kendisi sağ olsun bana bir kapı açtı. Ben seni seviyorum ama seninle çalışmak da istiyorum dedim. Ve bana bir el uzattı. Kendisiyle provalarda emek vererek deneyim kazandım. Onunla birlikte orada sahne deneyimini elde etmiş oldum. Önemli sahnelere onunla birlikte gittim. Tam deneyimi kazandık vesaire, sahneye adım atacağız derken üniversiteden dolayı turizm mi, üniversite mi, müzik mi seçiminde arasında kaldım. Burada da bütün büyüklerim, yani müzisyen olsun olmasın, camiadan olsun olmasın, büyüklerim bana tabii ki dünya gerçekleri diyelim. Evet, okulunu oku, turizmde devam et gibi. Kazandığım üniversitede Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Bunu kesinlikle elim tersiyle gidemezdim. Dolayısıyla devam ettim. Ama bu yıllarda da sürekli besteler yapmaya ve kendimi kayıt teknolojilerinde geliştirmeye, müzik kayıt teknolojilerini geliştirmeye devam ettim. Yani 100'ün üstünde bestem var. Kayıt teknolojilerinde gelişirken 2016 yılında yurt dışındaydım. Yurt dışında çok fazla ekipmanım yoktu yanımda. Yanımda götürdüm. İşte telefonla, bugün uygulamalarla çok iyi müzikler yapabiliyorsunuz. Evet. Tamamen amatör müzisyenleri bu işe teşvik etmek ve onları bu konuda yüreklendirmek adına telefonla Hollywood müziklerinin, Hollywood'da gişe rekortmeni filmlerin müziklerini yeniden yarattım. Ve yayınladım bunu internette. Çok güzel dönüşler oldu yurt dışında. Farklı kaynaklarda yayınlandı da. Daha sonra Hollywood'dan bir dönüş oldu. Hollywood'da görsel efektlere yapan bir firmanın, Kanadalı bir firma aslında bu. Kanada'dan bir firma bana ulaştı ve portföyünde bir kısa video yapacağını, kısa film yapacağını ve bu benim müziklerimden birisini kullanmak istediğini, yani birçok kişinin araştırmış ama en iyi benimkini bulmuş sağ olsun. Ben dedim ki yani benim yaptığım müzik benim bestem değildi. Ünlü bir bestecinin, işte Hollywood filmlerinin ünlü bestecisi Hans Zimmer ve Benjamin Wolfish'in filminden bir filme yapmış oldukları besteydi. Ama dedim aynı minvalde senin için bir şey yapabilirim. Peki dedi. Yaptım. Beğendi, kullandı. Böyle adım attık. Sonra dedim neden olmasın? Film müziği konusunda. Hep Türkçe söz yazıyordum. Bir İngilizce söz yazmayı da ekledim zaten o zamanlarda, son zamanlarda. Daha sonra film müziğine ben adım atınca film müziğinde daha farklı boyutları keşfettim. Bu da film müziği demek zaten. Çok derin. Senfonik müziği de öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Elektronik müziği de öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Yani tek gitardan çıkıp da ya da Türk klasik pop müzik orkestrasyonundan çıkıp Hollywood müziklerin içine girmek bambaşka bir dünya. Ufkunuz çok genişliyor bu anlamda. Komalardan başka bir komaya mı girdiniz? O koma ama çok ufuk açıcı oldu, güzel oldu ve bizim komalarımızla da zenginleştiriyoruz. Biz Ne kadar zengin aslında değil mi? Çok. Bakış açısı nasıl değiştiriyor insanın? Kesinlikle. Yani yeni bir dünyayı keşfediyorsunuz ama onlar da sizi keşfediyor. Yani çok bizi merak ediyorlar ve değişikliği o kadar açlar ki. Bizim müziğimizi bizzat gelip burada kendileri takip ediyorlar. Bizim ozanlarımızı takip ediyorlar, aşıklarımızı takip ediyorlar. Dolayısıyla Orta Doğu coğrafyası diyelim çok zengin müzikal anlamda. Bununla harmanlayarak çok güzel yerlere gittim. Albümümde de zaten bunu yansıtmaya çalıştım müzikal anlamda.
Albüm deyince Onurvari albümü değil mi? Doğru. İsmimle aynı adı taşıyor. Nasıl bir albüm? Yani kaç şarkı var? Enstrümantal şarkılar var mı? Bir tanesini çünkü dinledik az önce. Hep bu şekilde mi devam etti? O şekilde bir tematik bir şey mi yaptınız? Neydi acaba? Kesinlikle. 4 parçadan oluşuyor. Aslında bir dörtlü EP diye geçiyor. Bu şekilde gidiyorum çünkü artık günümüzde biliyorsunuz tüketim çılgınlığı bir albümü çok kolay tüketiyor. Bir albümdeki 10 şarkı varsa ikisi, üçü, burada belki 4'ü ilgi çekiyor. Kalanları çöpe gidebiliyor gibi Evet. gibi. Ben burada söz fazla yazmadım. Hiç yok yani bu albümde söz, daha doğrusu. Tamamen Onur Vali ne yapmak istiyor müzikal anlamda, bunu yansıtmaya çalıştım. Ama bundan sonraki çalışmalarımda Türkçe ve İngilizce sözler olacaktır. Evet. Ignis neydi peki? Ignis ateş demek. Peki. O zaman ateşten suya doğru gidelim mi? Gidelim, Aqua. Ateşi söndürelim bakalım Aqua ile. Aynen öyle. Şimdi elementler ilginç değil mi hayatımızda? İlk önce bir ateşimiz vardı. Onu suyla söndürdük ya da söndürdüğümüzü mü zannediyoruz acaba? Sizde uyandırdıkları şeyler neler? Çünkü bu müziği dinlerken birazcık böyle New Age tarzı bir şeyler hissettim ben. Farklı ses tonları var. Ama arada bize ait olan melodiler de var. Ama Batı'nın da kulağına uzun süredir küpe olmuş bir takım dizgeler var. Sizin amacınız ne? O doğuyla batıyı bir şekilde birleştirip farklı bir şey mi yapmak ya da kendinizi daha farklı bir şekilde mi ifade etmek istiyorsunuz? En azından sözsüz müzikle. İçimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani Batı müziğini çok seviyorum ve biz de bu toprakların ürünüyüz nihayetinde. Bizden iyi bunları yapan olamaz. Doğduğumdan beri bunları ben dinliyorum. Kulağımda hep bu ezgiler var. Sadece benim değil, sizin de,
Sokaktaki herhangi birisinin de müzikle ilgilenmeyen. Dolayısıyla biz bir şekilde buna aşinayız. Benim yapmak istediğim kesinlikle evet, kimlik katmak, farklı bir kimlik katmak ama sevdiğim şeyden de vazgeçmemek. Film müziklerini çok seviyorum, çok derin. Yaylıları çok seviyorum. Şarkılarımda yaylıları özellikle kullanıyorum zaten, yaylı dörtlüsünü. Ve elektronik öğelere de kesinlikle yer veriyorum. Synthesizer'lar var. Kendi sazlarımızdan da vazgeçmiyoruz tabii ki burada. Çünkü gerçekten Batı bir yerde kısır bir döngüye giriyor. Sürekli aynı şeyleri yapıyorlar, aynı şeyleri dinliyorlar. Bizi de çok beğeniyorlar. Batı'yı biraz buna verirken sade, yalın, kendi dillerinde verirsek daha fazla ilgi uyandırıyor. Çünkü dinlemek biraz zor gelebiliyor insanlara. Nasıl bize caz müziği dinlemek biraz yorucu gelebiliyor bazı insanlara, zor geliyor. Bizde de işte komalı sesler Batı'ya biraz yorucu gelebiliyor. Bu yüzden bunu biraz Batı müziğiyle işte elektronikle harmanlayarak verirsek daha fazla ilgi uyandırıyor ve renk katıyor. Onların her gün karşılaşmadığı şeyler bunlar nihayetinde. Evet. Bu işin derinine de giriyorlar daha sonra. Ben özellikle söz yazmadım bu albümde. Müzikle gittim. Onur Vari ne yapmak istiyor? Bunu hem Türk dinleyici hem de yabancı dinleyicilere sunmak istedim. Çok güzel bir Kırıkkale Keskin türküsü var. Ben zaman zaman görev icabı ya da başka sebeplerle biraz uzun kaldığım zaman yurt dışında kendi kendime o türküyü mırıldanırım. Türkü şöyledir. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir. Siz de gurbete gittiniz. Yaklaşık 2-3 yıl kaldınız. Başınıza neler geldi gurbette? Doğru. Çok güzel şeyler de geldi. Kötü olaylar da yaşadık. Tabii zor günler de yaşadık ama... Neredeydiniz? Cezayir'deydim. Eşimin memleketi Cezayir'deydim. 2 sene kadar kaldım. 2016 yılında gittim. Cezayir'de kendi çok fazla ekipmanla gidebilmiştim müzikal anlamda. Orada yaptığım eserlerle, orada yaptığım çalışmalarla dünyada, Amerika'da, Avrupa'dan da ulaşan insanlar oldu. İşlerime güzel dönüşler aldım. Çok güzel oldu. Cezayir'de yaşamanın da kattığı tabii çok güzel şeyler var. Hayatta karşılaştığımız her şey zaten müzikle ilgili olsun olmasın insanın karakterini, kişiliğine değer katıyorsa zaten müzikte bizim karakterimizin, kişiliğimizin ürünü, subjektif bir ürün. Dolayısıyla orada yaşamak da çok fazla şey kattı. İleride Cezayir'le ilgili de müzikal bir çalışma yapmak isterim. Benim oradan aldıklarımla ilgili. İnsan dönermiş, dolaşırmış, toprağına kavuşurmuş. Öyle derler. O zaman madem topraktan bahsettik, elementlerden biri de toprak. Terra değil mi? Terra. Bir de Terra'yı dinleyelim bakalım. Lütfen. Toprak size neler söyler Onur Bey? Onur Vari diyelim ya da. Topraktan geldik.
Ve Yüzümüz toprağa gideceğiz. orası ve toprağa gideceğiz. Bu şarkıyı da özellikle biraz daha kendi ezgilerimize yakın yapmak istedim. Çünkü biz buna çok kıymet veriyoruz. Toprağa, kültürümüzde. Bu şarkının çok güzel dönüşleri oldu yurt dışından. Dünyanın en iyi sanal enstrüman üreticilerinden bir tanesi, ismini vermeyeyim şimdi. Hı hı. Kimilerine göre de en iyisi. Londra merkezli, İngiltere'de bir firma. Her ay belli playlistler seçer. Kendi yazılımlarıyla üretilen. Eylül ayında bu şarkıyı birinci sıradan aldılar. Çok gurur duydum. Bu şekilde de insanlar çok fazla paylaşmış oldular. Sosyal medyada çok güzel dönüşler aldık. Yani çok mutlu oluyorum tabii böyle şeylerle karşılaşınca. Müzisyen olarak, insan olarak yaptığım şeyin kıymet görmesi çok çok değerli bir şey. Şunu soralım. Şimdi farklı enstrümanların seslerini duyuyoruz Evet. kayıtlarda. Evet. Bu enstrümanlar gerçek enstrüman sesi mi yoksa elektronik olarak artık çok yakın üretme şansı da var aslında müzisyenlerin. Nasıl bir yöntem tercih ettiniz? Benim albümüm özelinde gitarların hepsi canlı. Gitarları ben çaldım. Yaylılar ve diğer zaten elektronik sesler tabii ki bilgisayardan. Yaylılar da bu bahsettiğim firmaların elektronik seslerini kullandım. Ama buna gerçeklik katmak tabii ki bir üzerinde emek gerekiyor. Deneyim gerektiriyor biraz. Bana yurt dışından da soruyorlar bunu, yani nasıl bu kadar gerçek yapabildiğin diye. Hatta Türkiye'den de sorun oldu. Ya gerçek mi çaldırdın sen bunları diye sorun oluyor. Hayır diyorum. Eğer elindekine, yani az imkanın varsa bile elindekine kullanmayı biliyorsan, maksimumu almayı biliyorsan çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Burada çıktığı gibi insanlar soruyorlar gerçek mi değil mi diye. Değil. Ama gerçek hissi yaratıyorsa, uyandırıyorsa sizde ne mutlu bana ki güzel bir şey ortaya çıkmış. Son derece senfonik mesela. İnsan bir anda acaba bir senfoni orkestrası ya da bir oda orkestrasının ufak bir birimiyle konuştuğunuz, onlar farklı farklı kendi ortamlarında çaldılar sonra mix oldu gibi bir şey geliyor insanın aklına. Evet, teşekkür ederim böyle algılanıyorsa. Elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Teknoloji tabii sizin yaptığınız işte çok çok önemli. Teknoloji sizce müzik endüstrisinde nereye gidiyor? Çünkü geçmişte işte benim yarım yüzyıllık Gökhan Özer'in hayatında neler vardı? Kartuşlu teypler vardı mesela. 5 tane kanal olurdu. O kanalların birinde Ferdi Tayfur, birinde Orhan Gencebay, birinde Neşe Karaböcek olurdu. Arabalarda olurdu böyle. Kocaman bir şeydi, kitap gibi. Onu böyle iterdiniz, otururdu oturmazdı vesaire. Onlar bitti mesela. Ondan sonra kasetler başladı. Evet. Kasetler bitti, CD'ler başladı. Aralarda tabii plaklar da var. Ama şimdi ortada maddi olarak hiçbir şey yok ama etrafta uçuşan çok farklı mecralardan gelen şarkılar var. Hangisi sizce daha kolay? Maddi olarak elinizde tutabileceğiniz bir fotoğraf mı ya da bir plak mı? Ya da farklı farklı müzik ortamlarından herkesin bedelini ödeyip o an için dinleyip tüketebildiği şeyler mi? Bunun artıları ve eksileri var tabii ki. Tüketici açısından bakarsak çok çabuk ulaşıyorlar ve çok çabuk tükeniyor dediğiniz gibi. Benim de bu yüzden dörtlü çalışmam tamamen sebebi altyapısı bundan dolayı oldu. Çok çabuk tüketiliyor. Bunun önüne geçemiyorsunuz bir yerde. Ama artısı var, emeksi var. İnsanlara çok kolay ulaşıyorsunuz. Dünyanın diğer tarafındaki insana çok basit dakikalar içerisinde ulaşabiliyorsunuz. İşte böyle sohbetler yapıyorsunuz canlı karşılıklı. Materyal olarak da tabii ki hiçbir zaman, yani bu sadece müzikte değil, kitapta da çok değerli. Artık insanlar dijital okuyorlar ama kitabı eline almak var, bir sayfalarını koklamak var. Bu bambaşka bir hava. Müzikte de plak biriktirirlerdi. Ben eskiden kaset biriktirirdim mesela. Daha sonra ne oldu bunlar? Bir kenarda unutuldu. Gitti ama iyi iş asla kaybolmaz, unutulmaz. Her zaman yerini korur. O zaman ne yapalım? Derin bir nefes alalım. Bir havaya çıkalım. Bir havadar olalım. Sevgili Şahin, hazır mıyız? İşte dördüncü element. Ateş, su, toprak ve hava.
Ve işte Havayı da dinledik. Hemen aklımıza ne geliyor sevgili Onurvari? Luc Besson'un o müthiş filmi. Beşinci element geliyor değil mi? Ne dedik biz? Ateş, su, toprak, hava ve sevgi. İşin içinde ruh olmazsa yapılan hiçbir şeyin anlamı yok. Tıpkı müzik gibi değil mi? Kesinlikle. Gönül vermeniz gerekiyor. Yaptığınız iş ne olursa olsun. Eğitimini alın ya da almayın. Gönül verdiğiniz işi ilerlersiniz diye yaparsınız. Evet. Ağzınıza sağlık. Gece bu vakit evet sokaklar boş ama bu güzel müziklerle gönlümüz dop dolu oldu. Onurvari albümüne acaba nasıl ulaşırlar sevgili dinleyenler, sevgili Onurvari? Albüme en kolay ulaşmanın yolu aslında Instagram hesabımı aktif kullanıyorum. Instagram hesabıma girerlerse Nedir acaba isminiz oradaki? Onurvari diye geçiyor orada da. Yani kullanıcı adı Onurvari. Onurvari yazarlarsa kolayca ulaşırlar. Orada zaten link var. Profil linkinden albüme, web siteme, bütün diğer sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirler. Umuyorum zevk vermişizdir dinleyenlere. Kesinlikle. Biz çok büyük keyif aldık. Ben tabii dinleyenler görmüyorlar. Siz buraya gelirken son derece heyecanlıydınız. Evet. O heyecanı da şarkılara, sohbetimize yansıttınız. Ayağınıza sağlık. Bu güzel yolculukta size kolaylıklar diliyoruz. Müzik hep size eşlik etsin. Sol anahtarı cebinizde, do re mi'ler her zaman zihniniz olsun. Çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Sevgiler. Teşekkürler.